Selam arkadaşlar. Yeni bir konuyla gene sizlerle birlikteyim. Bu videoda iki tane eklentiyi anlatacağım. Aslında birbiriyle de bağlantılı iki eklenti. Bir menü. Birisi menü eklentisini oluşturacak, diğeri de özelleştirecek. Sitelerimizde eğer üyelik sistemi kullanıyorsanız bir kayıt ol sayfası oluşturmanız gerekiyor ya da bir giriş sayfası, çıkış sayfası, profil sayfası oluşturmanız lazım. Bunu biz bir eklentiyle yapacağız. Güzel bir eklenti. Basit kayıt ol kısmını ve giriş kısmını oluşturacağız. Eğer e-ticarette kullanıyorsanız WooCommerce'in hesabım sayfasını zaten kullanıyor. Profil olarak orayı alıyor zaten. Birazdan bakacağız. Halihazırda varsayılan olarak gelen zaten giriş ve kayıt ol kısımlarını biliyorsunuz. Menü sayfalarını biliyorsunuz. Onlara bir bakacağız. Aradaki farkı siz de göreceksiniz. Varsayılandan daha böyle güzel, conconlu bir sayfa yapacağız. Test sayfamıza bakacağız. Oraya bir bakalım. Sonra da geliştiricinin WordPress sayfalarına bakalım arkadaşlar. Onları da bir inceleyelim. Kısa kodları falan da var hatta. Güzel, kullanışlı, basit bir eklenti. Benim hoşuma gitti. Size de tavsiye ediyorum. Hemen lafı uzatmadan geçelim. Gördüğünüz gibi bir tane test e-ticaret sayfamız var zaten. Burada ben testlerimi yapıyorum zaten ama normalde kuracağımız sayfa burası arkadaşlar. Burada bakın herhangi bir menüde şey yok. İşte kayıt ol ya da giriş kısmı falan yok. Bakın bir kayıt ol, bir de giriş kısmı var. Kayıt ol kısmına bastığınızda bu şekilde özelleştirilmiş halde sayfamız açılıyor. Normal şartlarda burada ne olması lazımdı? WordPress sayfası olurdu. Bir arka planda bir şey olmazdı mesela. Bunu da tabii ki daha da özelleştirebilirsiniz, yazılarını falan bilmem ne. Bunlar da özelleşiyor. Buraya logonuzu, sitenizin logosunu falan koyabilirsiniz. Bu şekilde bir giriş kısmı gene aynı şekilde bakın. Böyle işte hesap aç, parolanızı mı unuttunuz bilmem ne falan, bunlar. Giriş yaptıktan sonra da bakın şimdi bir de giriş yapacağım sayfaya. Menüde bu şekilde giriş yap ve kayıt ol menüleri, sekmeleri kalkıp buraya siteye artık nasıl kayıt olduysanız onun ismini, artı zaten profil hesabım, bu bir e-ticaret sitesi. WooCommerce tabanlı, WordPress tabanlı WooCommerce eklentisiyle yapılmış bir e-ticaret sitesi. Biliyorsunuz WooCommerce ile birlikte hesabın sayfası gelir. Hesabın sayfasına bastığınızda mesela direkt olarak burada işte siparişleri bilmem ne, yani detayları falan görebiliyorsunuz. Eklentiyi normalde bunları da eklemenize gerek yok aslında. Profil ya da hesabımı eklemenize gerek kalmıyor. Neden diyeceksiniz? Mesela ana sayfaya tekrar döneyim. Burada isminizin üstüne bastığınızda bakın direkt olarak sizi gene profil kısmı, yani hesabım kısmına gönderiyor. E-ticaret olduğu için. E-ticaret olmasaydı da profil sayfasına gönderecekti. Böyle bir eklenti. Özelleştirmeleri de farklı bir eklentiyle yapacağız. İşte neydi? Şuradaki mesela bu kısmı, bakın bu varsayılan şekliyle olan kısım WordPress'in, bunu özelleştireceğiz. İkinci eklentimizde tabii ki. Şimdi geliştiricinin hemen WordPress sayfalarına geçin bakalım. İşte İngilizcesi bu, bakın login logout, yani giriş ve çıkış menüsü aslında. Türkçesi de evet, giriş çıkış menüsü. Burada eklentinin güzel yanlarından biri kısa kodlarının olması. Mesela bu kısa kodları da yazılarınızda falan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Başka sayfalarda, farklı sayfalarda, şimdi aklıma gelmiyor ama hani oralarda bile kullanabilirsiniz. Dipnotlarda bir yerlerde ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Böyle bir güzel özelliği de var. Eklenti şu anki sürümü evet WordPress sürümümüze uyumlu. 12 tane yıldız almış ama bilmiyorum yani, çok enteresan. Bu zamanla da yükselir gibi geliyor bana çünkü. İkinci eklentimiz özelleştirme yapacağımız, sayfayı özelleştirme yapacağımız eklenti bu. İngilizcesi de bu arkadaşlar. İkisini bir arada anlatmak istedim. Neden diyeceksiniz? Çünkü birisinde menüyü oluşturduktan sonra, menü kısmını yaptıktan sonra ikinci de özelleştireceğiz arkadaşlar. Arka plana bir resim atarız. Oradaki menüde işte açılan kısımlara, form kısmında oraları özelleştirebilirsiniz. Yani birçok özelliği var orada yapabileceğiniz. Bunun bayağı bir tabii ki oylaması olmuş. Videoları da var. Bakın bu şekilde. Ücretli sürümünü aldığınız zaman da farklı şeyler de ekleyebiliyorsunuz. İşte bir mesela sosyal girişler var. Bir sürü şeyler var. Ekleniyor. Ücretli sürümünde tabii ki onlarda. WordPress sitenizi kurdunuz. İlk başta mesela hani aklımıza gelen şeylerden biri, giriş nereden yapılıyor? Ya da işte çıkış yapılıyor mu? Çıkış kısmı var mı? Ya da profil kısmına nasıl ulaşırım falan diye. Böyle sorardım. Bu eklentiyle de mesela onu çözebilirsiniz. Şimdi bazı temalarda bu özellik zaten var arkadaşlar. Tema özelliğinde mesela giriş sayfasının özelleştirilmiş, işte çıkış profil sayfaları özelleştirilmiş olarak temanın içinde gelir zaten. Ama temada o özellik yoksa, yani bu özellik yoksa arkadaşlar, bu eklentilerle de çözebilirsiniz. Bu kadar basit. Basit eklentiler. Uyarımızı yapalım. Ondan sonra da kurulumlarına başlayalım. Sonra da işte özelleştirmelerini yaparız arkadaşlar. Hadi bakalım. Sayfamıza giriş yapalım. Bakın varsayılan, bunu aklınızda tutun arkadaşlar. Bakın bu kısmı aklınızda tutun.
Giriş yapıyorum. Ondan sonra da eklentileri yükleyeceğim. Sonra da dil dosyalarını bir yükleriz. Dil dosyalarını hazırladım. Onları da yükleyeceğiz zaten, göstereceğim şimdi de. Geldik kontrol panelimize. Eklentiler kısmına geldim. Yeni eklenti ekle diyorum. İlk önce şunu, yani menü kısmını bir oluşturalım. Kopyalayalım ismini. Oraya yapıştıralım. Evet. Kullanıcı geliştirici bu arkadaşlar. Kullanacağımız eklenti bu. Kuralım. Ondan sonra da şunu alacağım. O kuruldu. Şöyle yapalım. Bunu da bakalım. Bunu da kuralım. Login press. Tamam. Bunu da kuralım. Kurulu eklentilere geçiyorum. Şimdi etkinleştireceğim bunları. Evet. Evet. Etkinleştir diyorum. Eklentiler kuruldu. Şimdi Login Press zaten bu tarafa geliyor arkadaşlar. Bu özelleştirme yapacağımız eklenti. Diğer eklentiye ise menüler kısmından, yani görünüme gelip menüler kısmından ulaşabilirsiniz. Ama ne yapıyorum? Loco'dan hemen Türkçe dil dosyalarını yükleyeyim. Ondan sonra da kaldığımız yerden devam edelim. Eklentilere geldim. Loco üzerindeyim tabii ki şu an. Loco'dan eklentilere geldim. Şimdi hemen eklentimizi seçelim. Login logout menü demiş. Bunu seçelim. Daha sonra yükle diyor. Hemen özel alıyorum. Dosya seçelim. Login logout menü. Tamam. Yükle. Tamamdır. Bunda zaten fazla bir dil kelime satırı yok. Eklentileri tekrar geçiyorum. Ondan sonra da login press eklentisini seçiyorum. Orada da hemen yükle diyorum. Gene bunu özel. Arkadaşlar gene bunu her videoda hatırlatıyorum yani. İlk önce özelde deneyin. Çünkü özelde, neden özel? Özel loco'nun içinde, bakın gördüğünüz gibi klasör dizini loco'nun içindedir. Dil dosyaları orada yüklenir. Yani oraya depolanır. Güncelleme olur, işte yedekleme, bir şeyler olur, değişiklikler olur. Dil dosyaları silinebilir arkadaşlar. Ondan sonra tekrar yüklemeniz gerekebilir. Önce özelde deneyin. Özelde eğer çevrilmezse arkadaşlar sisteme ve geliştiriciye deneyin. Sisteme ve geliştiriciye aldığınızda dediğim gibi güncellemelerde silinme ihtimali çok fazladır. O yüzden de dil dosyalarının kopyalarını bilgisayarınızda tutun. Ben anlattığım eklentilerin dil dosyalarını forum sayfamda paylaşıyorum aslında, ama olsun, ne olur, bir aksilik olabilir. Forum belki o gün form sayfamız sıkıntı olur, çalışmaz etmez. Sizin de acil bir ihtiyacınız olabilir. O yüzden de ulaşamazsınız. Bilgisayarınızda da bulundurun bence. Ve özelde hemen özele yükledik. Hemen şuradan da login press. Tamam. Şurada zaten. Ama bakın Türkçeleşti. Yani özel klasörlerinde hiçbir sıkıntı yok. Çeviriyor mu? Çeviriyor. Şimdi ilk eklentimize bir bakalım. Menüyü oluşturalım hatta. Bakalım derken onun ayarları yok zaten. Ayar kısmı falan yok. Direkt olarak menüyü oluşturacağız. Şimdi sayfa bu şekilde. Buralarda bir hesabım kısmı var. Bunu ben şimdi zaten kaldıracağım. Hesabımı kaldıracağım. Sepeti de kaldıracağım hatta. Geldim hemen görünüme. Menülere geliyorum. Bakın sol tarafta giriş çıkış menüsü olarak mı geliyor? Buradan mesela direkt ekleyebilirsiniz menüyü. Güzel yapmışlar bunu da zaten. O yüzden de ayarı yok yani eklentinin. Ben bulamadım. Varsa da ben bulamadım zaten. Öyle diyeyim size. Şimdi şunu kaldıralım. Kaldırdık. Hesabımı da kaldıracağım. Tamam. Giriş yap. Evet, olsun. Hatta bakın ikisi bir arada olan var. Ben ama ayrı ayrı yapacağım. Giriş ve kayıt ol menüye ekleyeceğim. Şimdi giriş yap. Hatta şunları da şöyle yapalım. Giriş diye değiştirelim. Giriş. Kayıt ol. Şimdi ondan sonra da buraya kullanıcı, aslında kanalda bir tane videom var. Yani geçen senelerde çekmiştim hatta. If menü diye bir video var arkadaşlar. Güzel bir menü eklentisi o da. Onda da mesela çok fazla güzel özellikler vardı. İşte girişte mesela menüleri saklayabilirsiniz, gizleyebilirsiniz. Ya da kimlerin görmesini istiyorsunuz falan. Acayip özellikleri vardı, öyle diyeyim. O menü videosunu da seyredin. İşinize yarayabilir diye düşünüyorum. Bunda da mesela ona benzer diyeyim. Ona benzer gibi olmuş ama biraz daha basit, sadeleşmiş. Şimdi kullanıcı kısmının altına da arkadaşlar çıkış yap. Onu alacağım. Hesabımı eklemeyeceğim çünkü giriş yaptıktan sonra kullanıcı isminden direkt hesabınıza ulaşabiliyorsunuz. Siz bilirsiniz, isterseniz de kullanıcının altına profil ya da, yani profil, evet, profil sekmesi de oluşturabilirsiniz. Size kalmış. Ben gerek duymuyorum. Şuraya bir şunu yapayım. Çıkış yap diyeceğim. Tamam. Dedik ve kaydedelim. Tamam. Şimdi sayfaya bir bakalım. Şimdi çıkış yap. En altında evet, kullanıcı şöyle alt kısma gelsin. Kullanıcı ismim.
Hemen bunun altında da çıkış yap olacak şimdi. Gördüğünüz gibi buradan da çıkış yapabilirim. Çıkış yapıyorum. Bakın Login Press'in şu an varsayılan ikinci eklentimizin varsayılan arkadaşlar arka planı şu an. Gördüğünüz gibi hemen giriş yapıyorum. Bu şekilde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hatta şöyle de yapalım. Kopyala diyorum. Yeni özel pencere açacağım. Oradan bakacağım. Bakın giriş ve kayıt ol. Siteye giriş yaptığınızda otomatikman kullanıcı isminiz çıkacak orada. Yani oradan da profil hesabınıza ulaşabileceksiniz. Bakın giriş yap diyorum. Bu şekilde tekrar git. Kayıt ol diyorum. Şu anda kullanıcı hesap açmasına izin verilmiyor. Tabii test sayfası olduğu için abonelik sistemini açmadım arkadaşlar. Ne yapıyorum? Tekrar sayfaya geliyorum. Kapatalım. Ayarlara da bakalım. Menü kısmını yaptık. Burada bir sıkıntı yok artık. Şimdi ayarlara geldik. Genele bir geçelim. Hesap oluştur. İsteyen herkes hesap açabilsin. Tamam. Dedim ve kaydettim. Bunu da açayım. Çünkü üye olabilsinler dedik. Birinci eklentimiz bu şekilde arkadaşlar. Bununla fazla yani bununla yapacak bir şey yok artık. Eğer bu şekilde kullanmak istiyorsanız dediğim gibi menüde bunu siz isterseniz işte farklı menüleriniz varsa footer'da da mesela footer kısmında menünüz varsa buraya da ekleyebilirsiniz. Buraya işte giriş, çıkış, profil şeklinde falan buraya da ekleyebilirsiniz. Onda da bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim ikinci kısma. Login Press dediğimiz alan arkadaşlar. Şu kısım yani özelleştirme yapacağımız alan. Ne diyor bilmem ne izin ver ve devam et demiş. Yok gerek yok. Hangi izinler veriliyor demiş. Web sitesine falan yok gerek yok. Bu adımı atla diyorum tabii ki. Şöyle yok diyoruz ama adımı atlayalım. Adımı atladık. Onu tabii ki basmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa özelleştirme açılmıyor bakın. Şimdi aynı tema özelleştirmesi gibi düşünün arkadaşlar. Bakın o kadar güzel yapmışlar bu alanı da. Burada istediğiniz alanı özelleştirebilirsiniz. Mesela nereden başlayalım? Arka plandan mesela temalar. Ücretsiz sürümünde 2 tane seçenek veriyor size. Biri bu şekilde. Biri de bu arkadaşlar. Diğerleri de premium bakın. Premium özelliğinde olan kısımlar. Şimdi biz bunu da kullanabiliriz. Ben bunu kullanacağım ve arka planını özelleştireceğim şimdi. Tamam bunu seçtik. Bakalım başka ne varmış? Başka bir şey yok zaten. Geldik. Ablem demiş. Yani şu logo kısmı arkadaşlar. Bunu değiştirelim. Görsel seçelim bakalım. Ne var logomuz? Bunu bir deneyelim bakalım. Tamam. Logo genişti. Şöyle. Güzel. 220 iyi. Dedik. Tamam bunu da hallettik. Logomuzun logo yüksekliği buradan ayarlayabiliriz. Tamam. Gayet uygun şu an. Logo URL'si. İsterseniz buradan da normalde zaten buna bastığınız zaman sayfanıza gidiyor olması lazım ama buraya da istiyorsanız yani başka bir yere de yönlendirebilirsiniz. Ne bileyim. Ya da ana sayfaya yönlendirebilirsiniz. Öyle bir şey yapabilirsiniz. Giriş sayfası başlığı demiş. Giriş favicon. Bu sayfanın faviconu normalde bakın siteden çekiyor zaten. Gerek yok. Yayınla diyorum. Geçtik. Ablem dedik. Arka plana bakalım. Şimdi arka planda da bakın bir sürü yani kaç tane? 3, 6, 9 tane varyasyon var. Mesela şöyle değişik bir şey. Sitenizle alakalı bir şey de yapabilirsiniz. Güzel bir görsel de koyabilirsiniz. Böyle bir şekilde. Yemek sitesi olur mesela böyle bir şey yaparsınız. Öyle manzaralı falan bir şeyler olabilir. Ben şimdi ara sıra stres attığım bir oyunun arka planını atacağım arkadaşlar. O da nerede? Şurada. Şunu alacağım, yükleyeceğim. Bir şekilde bir görsel arka planda. Evet, güzel. Bunlar aynen işte bu şekilde kalıyor zaten. Burada herhangi bir şey değiştirmiyorum. Arka plan videosu var bir de arkadaşlar. İsterseniz burada medya işte yani bir videonuz varsa video da paylaşabilirsiniz. Arka planda oynar bu. Ya da YouTube'dan bir videoyu alabilirsiniz. Buraya videonun kimliğini yazmanız lazım. Hemen bir bakayım şöyle. Buraya şu kısmı arkadaşlar bakın şunu alacaksınız. Yoksa son kısım var ya şurayı alıyorsunuz. Onu sildik. Şöyle bakın. Burada mesela böyle bir videoda oynatabilirsiniz. Öyle bir özellik de koymuşlar. Güzel. Yani kullanan da olabilir icabında. Ama biz etkinleştirmeyeceğiz. Arka planımız bu şekilde kalsın. Yayınla diyorum. Başka ne yapabiliriz? Bakalım. Giriş formunu özelleştir diyor mesela. Form saydamlığı etkinleştir demiş. Mesela şöyle yaparsanız arka planlı olur ama hiç hoş değil. Rengini değiştirebiliriz. Mesela ne yapabiliriz? Şöyle farklı renkler yapabilirsiniz. Değişik bir şey yapabilirsiniz böyle. Böyle olur. Neyse. Bu şekilde bir şey olabilir.
Görsel bile koyabilirsiniz mesela şu arka plana. Resim yani renk değil de görsel de olabilir. Form genişliklerini uzaltabiliriz. Bakın form genişliği 350, böyle biraz büyütebilirsiniz. Bu şekilde daraltabilirsiniz. Öyle kalsın 350'de. Dedik minimum yükseklik 200 demiş. Böyle bayağı da şey oluyormuş. Aşağı doğru uzuyor. Tamam. 200'de kalsın. Buralardan mesela stilini falan değiştirebilirsiniz. İşte nedir? Gölge oluştur diyor. Mesela gölge mölge falan. Gölge opaklığı bilmem ne. Giriş alanları. Giriş alanı arka planı. Şunlar. Bunlar. Renk seçin demiş bakalım. Bakın böyle arka planı falan da değiştirebiliyoruz. Tamam. Yani stilinin üzerinde mesela bu formun stiliyle oynayabiliriz. Giriş alanı etiket yazısı boyutu şöyle. Mesela bunu biraz daha büyütebiliriz. Bakın 16 yaptık. Beni hatırla. Şunu da büyütelim mesela. 15, 16 dedik. Tamam. Bunu da yayınlayalım. Unutma formunu özelleştir diyor. Tamam. Şu olmaz. Parolanızı mı unuttunuz? Bu mu? Olabilir. Sırayla gidelim. Rekapça. Rekapça ücretli sürümünde var. Düğme özelliği demiş. Düğme. Tamam. Düğme rengi. Yani şunu böyle siyah yapayım. Düğme kenarlık rengi. Onu da beyaz yapayım. Beyaz yapayım ya da kırmızı yapayım. Kırmızı. Düğme metin rengi. Tamam, beyaz zaten. O da vurgulu olduğu zaman da mavi. Mavi oluyor. Tamam. Tamam. Başka ne varmış? Hata mesajları var. Yanlış şifre yazdığınız zaman ya da yanlış kullanıcı ismi yazdığınız zaman size verici uyarılar. Bunlar tabii İngilizce'de hepsi Türkçeleşti arkadaşlar. Türkçeleştirdim. Bu şekilde isterseniz gene siz de bakıp değiştirebilirsiniz. Karşılama mesajları demiş. Kayıt şifreyle ilgili hoş geldin mesajı. Varsayılan olarak mesela bunda arkadaşlar bastığınızda zaten Türkçe olarak çıkıyor. Sayfa Türkçe dil dosyaları olduğu için ama buna bakmam lazım. Denemedim mi ben bunu acaba? Yok. Çıkış yaptığınız falan tabii çıkış mesajı falan. Buraya isterseniz farklı şeyler de yazabilirsiniz aslında. Bizde zaten normalde çıktığımız zaman Türkçe çıkıyor. Temamız falan Türkçe olduğu için. Form alt bilgisi şu alan olması lazım. Alt bilgi metnini etkinleştir demiş. Şu alan pardon şu alan. Şurayı mesela isterseniz böyle de kapatabilirsiniz. O zaman da gerçi hesap aç. Ha buradan hesap açı mesela aynen hesap aç. Sonuçta kayıt ol kısmı var ama buradan da ulaşabilir. Neden olmasın? Telif hakkı notunu etkinleştir dediği alan. Bakın burayı açtığım zaman footer alt kısmında şöyle bir şey geliyor bakın. Böyle bir şey geliyor. Telif hakkı arka plan rengi telif hakkı. Buraya mesela farklı bir şeyler de yazabilirsiniz. Change footer demiş. Sağ tarafta. Sol tarafta. Burada geliştiricinin biraz sevgi göster. Lütfen alt bilgi küçük bir bağlantı yerleştirerek başkanın bu ücretsiz eklenti hakkında bilgi edinmesine yardımcı olun. Çok teşekkürler. Evet geliştiriciye buradan da bir destek olur ama kullanırsınız kullanmazsanız size kalmış bir şey. Buraya istediğiniz bir şey yazabilirsiniz mesela. Buraya yani bir mesaj da yazabilirsiniz. Footer kısmını da güzel yapmışlar aslında yani bu da faydalı bir şey. Tamam bu da açık kalsın. Google Font demiş. Bu da premium sürümdeymiş. Geçtik. Özel CSS, JavaScript varsa bilginiz buradan da değiştirebilirsiniz. Buradan da sayfa geliştiricinin sayfasına gidiyorsun. Bu kadar. Yani ağırlıklı olarak zaten stiliyle alakalı işte bir logo, arka plan, yazı karakterleri, işte renkleri bunları değiştiriyorsun. Eklentiyi gördünüz arkadaşlar.
Gayet basit iki tane eklenti birbiriyle bağlantılı ama isterseniz tekini de yani menü kısmını kullanırsınız, isterseniz de bunları özelleştirme için diğer eklentiyi kullanabilirsiniz. Login Press'i kullanabilirsiniz. Benim hoşuma gitti, güzel. En azından short kod, kısa kodları da kullanırsınız ya da istediğiniz yerlerde gösterebilirsiniz. Menünüzün işte header kısmında ya da footer kısmında oralarda da gösterebilirsiniz. Giriş ol, kayıt ol, işte şifremi unuttum, profil kısımları falan, bunları güzel yapmışlar. Kullanışlı. İlk başta dediğim gibi WordPress'e yeni başlayanlarda en başta sordukları soru bu sayfanın girişi nerede, çıkış nerede, işte kayıt ol kısmı nerededir diye sorulur. Ben de hatırlıyorum çünkü ilk WordPress'i kurduğumda böyle bir sıkıntı yaşamıştım açıkçası. Ondan sonra işte öğreniyorsunuz tabii ki. Bununla da artık onu ortadan kaldırıyorsunuz yani. Umarım faydalı olur. Faydalanacak arkadaşlar olur. Videoyu beğendiyseniz bir beğeni atın. Yorum da yazarsanız çok teşekkür ederim. Abone değilseniz de lütfen abone olun. Destek olun arkadaşlar. Kanalımız gün geçtikçe de büyüyor. Daha da büyüyeceğiz ve daha çok arkadaşımıza ulaşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.